İnsan şehir yaşamının gelgitleri arasında bunalıyor. Gündelik hayatın koşturmaları içerisinde ev ile iş arasında sıkışabiliyor. Gidiş gelişler, rutinleşen hayat tarzları insanı bunalıma itiyor, strese itiyor. Stres, modern çağ insanlığının günümüzdeki en büyük rutinlerinden biri. Stresten uzak bir an, bir zaman dilimimiz bile mevcut değil. İnsan her zaman için stresle birlikte, stresle yaşıyor, stresle iç içe. Stres hayatımızın neredeyse bir ayrılmaz parçası gibi. Bu ise değerli dostlar, insanı karamsar yapıyor. İnsanın hayata ilişkin dayanma gücünü yok ediyor. İnsanı bitiriyor, tüketiyor. Değerli dostlar, stres her zaman bizimle olduğuna göre stresle başa çıkmamız mümkün müdür? Ya da en azından stresin üzerimizdeki etkisini azaltıp hayatımız üzerindeki etkisini düşürebilmek ve hayatımızı normal şekilde sürdürebilmek nasıl mümkün olacak? Elbette ki stresi tümüyle ortadan kaldıramayız. Ama stresin dozunu azaltabiliriz. Evet, stresi ortadan kaldıramayız. Stresi yok edebilmemiz tümüyle mümkün değil. Ama strese olan tepkimizi azaltarak hayatımızı normal bir şekilde sürdürebilmek, hayatı daha anlamlı kılabilmek mümkündür. Elbette ki stresle başa çıkmanın, stresin üstesinden gelmenin pek çok yolu olabilir. Ama bugün ben sizlere bunun dini yolundan bahsedeceğim. Dinlerin, özellikle de inancın, insanda önemli bir pozitif artı sağladığını, hayata önemli bir katkı yaptığını, stresi azaltma noktasında insanı motive eden bir yapısı olduğunu ifade etmeliyim. Her şeyden önce inanç, insanı kozmik bir bütüne bağlar. Onun da ötesinde mutlak bir güce bağlar. Karşılaşılan her sorun, karşılaşılan üstesinden gelinemeyen her musibet karşısında insandaki dayanma gücünü artırıverir. Her şeyin ötesinde, her şeye gücü yeten bir varlığa dayanmak, ona inanmak şüphesiz ki insanda stresi düşüren önemli bir faktördür. Benzer şekilde stres insanın yalnızlığı anlamına gelir. İnsanı kozmik bütünden koparan, insanı yalnızlığa iten önemli etkenlerden birisidir stres. İnanç ise hem evrenle hem de insanı Tanrı'ya bağlayarak üçü arasında kozmik bir bütünlük oluşturur. Bunun da ötesinde inanan bireyler arasında bir bağ kurarak insanı diğer insanlarla bütünleştirir, sosyalleştirir, yalnızlıktan kurtarır, insanı kolektif bir bütünün parçası haline getirir. Onun için inanç hayatımızda önemli bir güçtür, önemli bir etkendir. Onun için buyurur yüce kitabımız, inanıyorsanız üstünsün. Stresin pek çok nedeni var. Elbette ki bu nedenleri belirlemek, daha sonra da inancımızın bu noktada nasıl motive edici bir güç olabileceğini ifade etmek isterim. Bunlardan birisi hayatımızdaki belirsizlikler. Belirsizlikleri kucaklamak, belirsizliklerle uzlaşmak, onlarla birlikte varlığımızı devam ettirebilmek de önem taşır. Değerli dostlar, insanın karamsarlığa iten, insanı strese sokan unsurlardan birisi hayatımızdaki belirsizliklerdir. Biz belirsizliklerle birlikte yaşarız. Çoğu kere hayatımız belirsizlikler üzerine dayanır. Hayatımızın en azından bir kısmı müphemdir. Görebildiklerimiz sınırlı, göremediklerimiz belki daha fazladır. Erişebildiklerimiz sınırlı, erişemediklerimiz belki çok daha fazladır. Dolayısıyla belirsizliği kucaklamak, belirsizlikle uzlaşmak da stres azaltan önemli bir faktördür. İnanç bu anlamda bir yönüyle bize bir güç verecek, bizim açımızdan bir ayrım oluşturacaktır. Çünkü hayattaki bazı belirsizlikler belki de bizim için bir lütuftur, bir ikramdır. Dolayısıyla her belirsizlik belki de olumsuz değildir. Bazen belirsizliklerin hayatımız üzerine anlamlı katkıları da olabilir. İnsan aslında hayatının belirli olmasını istiyor. Yarın ne yapacağını görebilmek, sonraki gün neyi gerçekleştireceğini planlayabilmek istiyor. Ama ne kadar planlı, ne kadar düzenli olursak olalım, yine de hayatımız belli oranda bir belirsizlik barındıracaktır. Evet, sonraki gün için yaptığımız plan, araya giren bir hastalık nedeniyle sekteye uğrayabilir. Daha sonraki gün için yaptığımız bir başka plan ise karşı taraftan kaynaklanan, bizimle ilgisi olmayan bir nedenden dolayı gerçekleşmeyebilir. Onun için hayatın belli oranda belirsizlikler barındırdığını kabul etmek gerekiyor. Değerli dostlar, inancımız açısından bakarsak da bazı belirsizlikler var ki bizim açımızdan belki de motive edici bir güç olacak. Örneğin ölüm vaktimizin ne zaman olacağını bilememek bizim için bir lütuf, bir ikramdır. Bir insan düşünün ki yarın öleceğini bilebilse bugünü kendisi açısından zehir olacaktır. Bugünü yaşayabilmesi ve bugünü anlamlandırabilmesi mümkün olmayacaktır. Oysa ki insan ne zaman öleceğini bilemiyor. Çünkü bazı belirsizlikler var ki onu bilmemek, o belirsizlikle birlikte yaşamak bizim için daha anlamlı olacaktır. Dolayısıyla değerli dostlar, buradaki belirsizlik bir lütuftur, bir ikramdır. Karşılaştığımız her belirsizlik bizi mutsuz etmemeli. Değerli dostlar, biraz önce de ifade ettiğim gibi insanı strese iten nedenlerden birisi de insanın
gücünü aşan şeylerin peşinde koşmasıdır. Kendi potansiyelini görmeden çok daha büyük işler başarabilme peşinde koşması ve kendine strese sokmasıdır. Oysa ki insanın yapabildikleri sınırlıdır, görebildikleri sınırlıdır, anlayabildikleri sınırlıdır, benzer şekilde bilebildikleri de sınırlıdır. Her bildiğimizin, her yapabildiğimizin, her erişebildiğimizin ötesi de var. Bu durumda erişebildiğimizi bir kazanıp görmek ve onun keyfini sürmek gerekiyor değerli dostlar. Erişemediğimiz zaten takatimizin ötesinde olduğuna göre, erişemediğimiz hedefler için kendimizi mutsuz ve stres içerisine sokmamalıyız. Değerli dostlar, bu noktada önemli bir nokta hedeflerimizi küçültmektir. Eğer çok büyük hedefler koyuyorsanız, aşılamayacak dağlar önünüzde duruyorsa, bu durumda küçük dağları aşmaya bakacaksınız. Hedefinizi küçültürseniz, erişebildiğiniz her hedef sizin için mutluluk kaynağı olacaktır. Eğer önünüze koyduğunuz hedefler çok büyükse ve aşılamazsa, bu durumda hedeflerinizi bölün, parçalayın ve küçültün. Erişebildiğiniz her parça inanın ki sizi mutlu edecektir. Belki de büyük hedefinizin gerçekleşmesi yönünde atılmış bir adım, bir kazanım da olacaktır. O halde değerli dostlar, erişebildiğimiz bizim için kıymetlidir. Erişebildiğimizde mutlu olmak, erişebildiğimizin keyfini sürmek ve erişemediğimizde bizi kaygıya itmemesi gerekir. Değerli dostlar, unutmayalım ki erişebildiğimiz her noktanın ötesinde erişemediğimiz bir nokta var. İşte hedefimiz ne kadar büyük olursa olsun onun ötesinde daha büyük hedefler olacaktır. Yapabildiklerimiz ne kadar çok olursa olsun onun ötesinde yapamadıklarımız da var olacaktır. Bilebildiklerimiz ötesinde bilemediklerimiz de var olacaktır. Bu hayatın bir gerçeğidir. Bu durumda hedefi küçültmek, dolayısıyla yaptıklarımızda mutlu olmak, anı mutlu kılabilmek ve neşeli anlarımızı çoğaltmak gerekiyor. Değerli dostlar, dini anlamda buna kanaat denmiş. Elde edebildiğiyle mutlu olmak denmiş. Elde ettiğiyle yetinip elde edemediklerinin peşine koşmak yerine, bunun kaygısını ve tedirginliğini yaşamak yerine onunla mutlu olabilmek denmiş. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da kanaat tükenmez bir hazinedir buyurmuştur. Değerli dostlar, her şeye rağmen halen stresli olabilir. Çünkü stresin bizim açımızdan tek bir nedeni yok. Pek çok nedeni olabilir. Karşılaştığımız her olay ya da gördüğümüz her üzücü şey bizi strese itebilir. Çünkü biz insanız. Anı yaşadığımız gibi geçmişle de irtibatımız var. Gelecekle de bağlantımız var. Bu durumda bazen bütün bunları bertaraf edebilmek ve derin dinlenme anlarını tercih edebilmek gerekiyor. Çünkü dinlenme yüzeysel olabileceği gibi derin de olabilir. Derin dinlenme bir anlamda sizi strese iten bağlardan kopararak daha mutlu, daha stresten uzak bir yaşam sürmenizi sağlayabilir. Derin dinlenmenin yollarından birisi de ibadetlerinizdir, yakarışlarınızdır, duanızdır. Bir yüce yaratıcıya yönelerek insanın dünyadan bağını kesmesi anlamına gelir. Gönlünü, kalbini ona yöneltmesi anlamına gelir. Bir an için stresten tümüyle uzaklaşabilmek ve mutlak güce sığınmak anlamına gelir. Dolayısıyla her şeye gücü yeten, her şeyi bilen ve gören birinden yardım istemek anlamına gelir. Bu ise derin dinlenmeye götürür insanı. Bir anlamda kaygıdan uzak tutar, stresten uzak tutar. Bütün bunlardan zihnimizi ve gönlümüzü arındırarak bizi mutlak varlıkla bütünleştirir. Bu ise değerli dostlar, bu derin dinlenme yöntemi ise stresten arınmanın önemli bir yoludur. Stresi giderebilmenin bir yolu da içinde yaşadığımız çevreyle, insanlarla, doğayla bütünleşebilmektir. İnsan Allah tarafından yaratıldığına göre, evren de onun tarafından yaratıldığına göre her biri aslında bir bütünün parçasıdır değerli dostlar. Bir elmanın iki yarısıdır. Dolayısıyla insan evrenle, içinde yaşadığı dünyayla, kendisiyle uyum içinde olduğu sürece mutludur. Kaygıdan uzaktır, stresten uzaktır. Yani buna insanın fıtratıyla uyumu diyoruz. İnsanın kendi kendisiyle uzlaşması diyoruz. İnsanın dinginliği diyoruz. Değerli dostlar, bu dinginliği sağlamanın yollarından birisi de kendini doğaya açmaktır. Ya da doğaya açılmaktır. Çevreyle bütünleşmektir. Çevreyi, içinde yaşadığınız dünyayı bu gözlemle görebilmek, gezmek, dolaşmak, seyir etmek ve bunlardan sonuç çıkarmak yine insan için mutluluk kaynağıdır. Kaygıdan uzak tutamıyorsanız kendinizi, bu durumda çevreyle bütünleşin. İçinde yaşadığınız dünyayla bütünleşin. Görüldüğü gibi insanı strese iten pek çok neden var. Hayatımızda pek çok neden bizi kaygıya götürebiliyor. Ama dini inancımız bu noktada bizim için önemli bir motivasyon gücü
ve önemli motivasyon kaynağıdır. Dolayısıyla buyurur ki yüce kitabımız, inanmak bir üstünlüktür. İnanmak bir ayrıcalıktır. İnanmak görünenin ötesinde insanı görünmeyene bağlayan bir gizil güçtür.